Rüzgar ve Taş. Sungur ile Eleni'nin efsanesi. 1. kısım. 2 ayrı dünya. Giriş. Anadolu'nun alacakaranlığı. Yıl 1142. Anadolu henüz ne tam anlamıyla Türktü ne de artık tamamen Rum. Toprak sanki iki devin güreş tuttuğu uçsuz bucaksız bir meydan gibiydi. Bir yanda yüzyıllardır taşa, mermere ve kubbeye hükmeden Bizans'ın yorgun kartalı, diğer yanda Orta Asya'nın steplerinden kopup gelen, rüzgarı yelesinde taşıyan Selçuklu'nun taze kurdu. Güneş, Batı Anadolu'nun engebeli vadilerine her veda ettiğinde, gökyüzü önce kızıla, sonra mora çalar. Ezan sesleri çan seslerine, kopuzun tınısı lirin ağlayışına karışırdı. Sınırlar haritalarda değil, atların toynak izlerinde ve kılıçların gölgesinde çiziliyordu. İşte böyle bir zamanda Uç Beyliği denen o tekinsiz ama bir o kadar da hür sınırlarda imkansız bir hikayenin tohumları atıldı. Bu kılıçla kesilemeyen, ateşle yakılamayan ancak hasretle büyüyen bir hikayeydi. Bölüm 1. Bozkır'ın oğlu Sungur. Sungur Bey, kayı boyuna mensup olmasa da Oğuz'un en cengaver kollarından biri olan Gökbörü Obası'nın beyiydi. Henüz 25 yaşındaydı ama gözlerinde 100 yıllık bir ihtiyarın bilgeliği, bileğinde ise 1000 yıllık bir öfkenin kudreti vardı. Babası Kutalmış Bey'i bir Bizans pususunda kaybettikten sonra obanın yükü omuzlarına binmişti. Sungur adı gibiydi. Bir avcı kuşun keskin bakışlarına ve acımasız hızına sahipti. Atı gölge, simsiyah bir küheylandı ve Sungur'un ıslığını duyduğu an rüzgarı bile kıskandıran bir hızla şaha kalkardı. Sungur için hayat basitti. Obasını doyurmak, sınırları korumak ve Tanrı dağlarından getirdikleri töreyi bu yeni topraklarda yaşatmak. O gün Sakarya Nehri'nin kollarından birinin kenarında atını suluyordu. Üzerinde kurt derisinden bir yelek, belinde babasından kalma, kabzası geyik boynuzundan yapılmış bir kılıç ve sırtında sadak dolusu ok vardı. Saçları omuzlarına dökülüyor, esmer teni güneşin ve rüzgarın sertliğini taşıyordu. Sungur suyu izlerken sadece kendi yansımasını değil, obasının kaderini de görüyordu. Bizans tekfurreni, valileri huzursuzdu. İstanbul'daki imparator, Türkleri Anadolu'dan atmak için yeni bir ordu topluyordu. Barış, pamuk ipliğine bağlıydı. "Beyim!" diye seslendi arkasından gelen sadık nokeri, askeri Doğan. "İleride Söğütlüklerin orada bir hareketlilik var. Bizimkilerden değil, zırhları parlıyor." Sungur atının yelesini okşayarak sakinleşti. Gözlerini kıstı. "Kaç kişiler?" "Kalabalık değiller, savaş birliği değil, daha çok bir av kafilesi gibi." Sungur atına çevik bir hareketle atladı. "Bakalım," dedi, sesi bir bıçak kadar keskin ama sakindi. "Toprağımızda avlanan kimmiş?" Bölüm 2. Taş duvarların çiçeği Eleni. Bitinya bölgesinin, bugünkü Bursa Bilecik civarındaki, surları göğe uzanan Leukai Kalesi, yani Beyaz Kale'nin tekfuru Andronikos'un kızıydı Eleni. Eleni 20 yaşındaydı ve güzelliği kale surlarının ötesine, hatta Konstantinopolis'e kadar yayılmıştı. Saçları gün batımındaki başaklar gibi altın sarısı, gözleri ise Ege Denizi'nin en derin yerinden çalınmışçasına yeşildi. Ancak Eleni, saraylarda süs bebeği gibi oturup nakış işleyen o narin prenseslerden değildi. Annesi o küçükken ölmüş, babası Tekfur Andronikos ise onu bir erkek evlat hasretiyle yetiştirmişti. Eleni, Latince ve Grekçeyi su gibi bilirdi ama aynı zamanda at binmeyi ve yay germeyi de severdi. Babası ona sık sık kızardı. "Sen bir Tekfur kızısın Eleni, bir barbar gibi at koşturamazsın." Ama Eleni için kale, güvenli bir ev çok, taştan bir kafesti. O surların ötesindeki o uçsuz bucaksız yeşillikleri, dumanı tüten dağları ve o barbar dedikleri Türklerin özgürlüğünü merak ederdi. Onların çadırlarında yanan ateşi, söyledikleri türküleri rüzgarın uğultusunda duymaya çalışırdı. O sabah babasından zorla kopardığı izinle kalenin etrafındaki korulukta ava çıkmıştı.
Yanında dadısı Sofya ve 10 kadar muhafız vardı. Ancak Eleni, doğuştan gelen o asi ruhuyla bir tavşanın peşine düşüp muhafızlardan biraz uzaklaşmıştı. Atını 4 nala sürerken rüzgarın yüzüne çarpması ona yaşadığını hissettiriyordu. Tavşan sık çalılıkların arasına girip kaybolduğunda Eleni atını dürdürdü. Nefes nefeseydi. Etrafına baktı. Muhafızların sesi çok uzaktan geliyordu. "Sanırım biraz fazla açıldım," diye mırıldandı kendi kendine. Tam geri dönmek için dizginleri çekecekti ki atı huzursuzlandı. Kulaklarını dikti ve kişnedi. Çalılıkların arasından gecenin kendisi kadar kara bir atla üzerinde heykellerdeki Ares'i andıran ama çok daha vahşi ve gerçek bir savaşçı belirdi. Zaman o an dondu. Ne bir kuş sesi, ne rüzgarın hışırtısı, ne de nehrin şırıltısı. Sadece iki çift gözün birbirine kenetlenmesi vardı. Sungur hayatında böyle bir varlık görmemişti. Kızın başındaki ipek örtü kaymış, altın sarı saçları omuzlarına dökülmüştü. Üzerindeki kadife av kıyafeti onun soylu bir Bizanslı olduğunu haykırıyordu. Ama gözlerinde korku yoktu. Sadece hayret ve merak vardı. Eleni ise karşısında duran bu barbara bakarken nefesini tutmuştu. Babasının anlattığı gibi kan içen, saçı sakalı birbirine karışmış bir cansavar beklemişti hep. Ama karşısındaki adam yontulmamış bir heykel gibi kusursuzdu. Gözleri kapkara, bakışları deliciydi. Kurt postunun altındaki omuzları dünyayı taşıyacak kadar geniş görünüyordu. Sungur atını yavaşça ona doğru sürdü, eli kılıcına gitmedi. İçgüdüleri ona düşman dese de kalbi başka bir dilde konuşmaya başlamıştı bile. "Yolunu mu kaybettin küçük hanım?" diye sordu Sungur, bozuk ama anlaşılır bir Rumcayla. Sınırdaki ticaretlerle düşmanının dilini biraz olsun öğrenmişti. Eleni onun Rumca konuşmasına şaşırdı. Dik durmaya çalıştı. Bir tekfur kızı gibi. "Ben kaybolmam," dedi, sesi titremesin diye çabalayarak. Casım avımın peşinden geldim." Sungur hafifçe gülümsedi. Bu gülümüş yüzündeki o sert ifadeyi bir anda yumuşattı. Sanki bulutların arasından sızan bir güneş ışığı gibiydi. "Bu topraklar tekin değildir. Kurtlar, çakallar ve senin gibi ceylanları avlayanlar çoktur." "Eleni ceylan değilim," diye karşılık verdi cesurca. "Ben Tekfur Avronikos'un kızı Eleni'yim ve muhafızlarım birazdan burada olur." Sungur başını hafifçe eğdi. "Tekfur kızı ha? Babalarımız birbirinin kanını susamıştır. Seni esir alsam, baban bana kalenin anahtarını altın tepside sunardı." Eleni'nin eli istemsizce belindeki küçük hançere gitti. Sungur bunu fark etti ve güldü. "Korkma. Gökbörü Beyi Sungur, silahsız bir kadına el kaldırmaz. Onu pazarlık malı yapmaz. Bizim töremizde mertlik vardır." O sırada uzaktan muhafızların sesleri ve nal sesleri duyuldu. "Prenses, Eleni!" Sungur atının dizginlerini geri çekti. "Gitmelisin Eleni." İsmini söylerken sesi sanki bir dua okuyor gibi çıktı. "Muhafızların beni görürse kan dökülür. Bugün burası nehre kan karışsın istemem." Eleni gitmesi gerektiğini biliyordu ama bir güç onu olduğu yere çivilemişti. Elini boynuna götürdü, oradaki zümrüt işlemeli ipek fularını çözdü. Neden yaptığını bilmeden, sanki bir büyü altındaymış gibi fuları Sungur'un yanına doğru uzattı. "Bunu al," dedi. Sungur şaşırdı. Atını yaklaştırdı ve fuları onun elinden aldı. Parmakları birbirine değdiğinde ikisi de görünmez bir yıldırımla çarpılmış gibi irkildi. O temas, yüzyıllar sürecek bir yangının ilk kıvılcımıydı. "Neden?" diye sordu Sungur fuların kokusunu içine çekerken. "Yasemin ve gül kokuyordu." "Beni esir almadığın için," dedi Eleni. Ve sonra atını çevirip arkasına bakar bakmaz 4 nala gitti. Sungur elinde yeşil ipek fular, arkasında batan güneş, öylece kalı kaldı. Muhafızlar gelmeden ormanlığın derinliklerine daldı ama aklı o nehir kenarında kalmıştı. Bölüm 4. Yasak Bahçe. O günden sonra mevsimler değişmeye, yapraklar sararmaya başladı ama Sungur'la Eleni'nin içindeki bahar yeni başlıyordu. İlk karşılaşmalarını ikincisi, üçüncüsü izledi. Nehir kenarındaki o yaşlı söğüt ağacı onların gizli mabedi olmuştu.
Haftada bir, bazen 10 günde bir gizlice buluşuyorlardı. Eleni dadısını bir şekilde atlatıyor, Sungursa devriye bahanesiyle obadan ayrılıyordu. Dilleri farklıydı, dinleri farklıydı, dünyaları düşmandı. Ama aşk tüm bu engelleri aşan evrensel bir dildi. Sungur ona Türkçe kelimeler öğretiyor, gök, yer, sevda demeyi belletiyordu. Eleni ise ona yıldızların Rumca isimlerini, Homeros'un destanlarını anlatıyordu. Bir gün Sungur, Eleni'ye bozkırın ortasında topladığı nadide bir dağ lalesi getirdi. "Bu çiçeğin ömrü kısadır," dedi Sungur, gözlerini Eleni'nin gözlerinden ayırmadan. "Ama taşın arasında, susuz, güneşin altında direnerek açar. Sen de benim için öylesin Eleni. Bu taş duvarların arasında açan bir lalesin." Eleni çiçeği alıp göğsüne bastırdı. "Babam beni evlendirmek istiyor Sungur," dedi. Sesi kırgındı. "Konstantinopolis'ten bir komutan, General Manuel. Söylentilere göre acımasız biriymiş. Babam sınırı güçlendirmek için beni bir kurban gibi sunuyor." Sungur'un eli kılıcının kabzasını sıktı. Damarları belirginleşti. "Seni kimseye vermem," dedi hırıltılı bir sesle. "Gerekirse o kaleyi başlarına yıkarım, seni o surlardan söküp alırım." "Yapamazsın," dedi Eleni çaresizce. "Savaş çıkar. Senin halkın ölür, benim halkım ölür. Bizim aşkımız kanla beslenmemeli." "Peki ya ne yapalım?" diye bağırdı Sungur. Sesi vadide yankılandı. "Seni o adama verip uzaktan kaledeki düğün meşalelerini mi izleyeyim?" Eleni ağlıyordu. Sungur dayanamadı, onu kollarına aldı. Sert, nasırlı elleriyle Eleni'nin yüzünü avuçladı. "Kaçalım," dedi. "Doğuya gidelim. Horasan'a, Semerkant'a, kimsenin bizi tanımadığı, Rum'un ve Türk'ün adının savaşla anılmadığı yerlere." Eleni'nin gözlerinde bir umut ışığı parladı. "Olur mu? Yapabilir miyiz?" "Sen evet de bu gece atımı hazırlarım," dedi Sungur. Karar verilmişti. Bir sonraki dolunayda Eleni kaleden kaçacak, Sungur onu nehrin öte yakasında bekleyecekti ve sonsuza dek gideceklerdi. Bölüm 5. İhanetin gölgesi ve savaşın ayak sesleri. Ancak kader aşıkların planlarını değil, kendi ağlarını örüyordu. Eleni'nin dadısı Sofia, kızının halindeki değişiklikleri fark etmişti. Onu takip etmiş ve nehir kenarındaki buluşmayı görmüştü. Sofia, kızını çok seviyordu ama sadakati Tekfur Andronikos'aydı ve daha da önemlisi bir Türk'le bir Rum prensesinin birlikteliğini Tanrı'ya ve dine ihanet olarak görüyordu. O gece Tekfur Andronikos'un huzuruna çıktı. "Efendim," dedi Sofia başı yerde, "kızınız ruhunu bir şeytana kaptırdı." Duyduklarına inanamadı. Öfkesi kaledeki tüm meşaleleri söndürecek kadar büyüktü. "Bir Türk ha, benim kızım o çapulcuların biriyle mi?" Andronikos, General Manuel'e haber saldı. Düğün erkene alınacaktı. Ama önce o Türk beyinin kellesini istiyordu. Bir tuzak kurdu. Dolunay gecesi geldiğinde Eleni odasına kilitlenmişti. Penceresinden yaşlı söğüt ağacının olduğu yeri görebiliyordu. Yaşları yanaklarından süzülürken çaresizce dua ediyordu. "Ne olur gelme Sungur, ne olur gelme, bu bir tuzak." Ama Sungur gelmişti. Söğüt ağacının altında atı gölgeyle bekliyordu. Heyecanlıydı, kalbi yerinden çıkacak gibi atıyordu. Birazdan sevdiği kadını alacak ve özgürlüğe sürecekti. Ancak çalılıkların arasından Eleni değil, zırhlı Bizans askerleri çıktı. Oklar yağmur gibi yağmaya başladı. "Pusu!" diye bağırdı Sungur. Gölge şaha kalktı. Sungur bir ok omzunu sıyırıp geçtiğinde acıyı hissetmedi bile. Kılıcını çekti. "Hainler!" diye kükredi. Askerler üzerine çullandı. Sungur bir aslan gibi savaşıyordu. Kılıcı havada daireler çiziyor, her darbesinde bir Bizans askeri yere yığılıyordu. Ama sayıları çok fazlaydı. General Manuel bizzat oradaydı. Atının üzerinde kibirle izliyordu.
"Onu sağ istiyorum," dedi general. "Tekfur'un önünde diz çöktüreceğim." Sungur etrafının sarıldığını anladı. Kaçış yolu kapanmıştı. Gözleri kalenin en yüksek kulesine, Eleni'nin odasının olduğu yere kaydı. Orada pencerede bir silüet gördü. Sanki ona el sallıyordu. "Eleni," diye fısıldadı. O sırada bir mızrak darbesi atın bacağına geldi. At tökezledi ve devrildi. Sungur yere savruldu. Kalkmaya çalışırken başına inen ağır bir kalkan darbesiyle dünya karardı. Son hatırladığı, Eleni'nin verdiği ve göğsünde sakladığı o Yasemin kokulu yeşil fulara kanının bulaşmasıydı. 2. Kısım Vuslatsız Sevda Bölüm 6 Zindanın Soğuk Nefesi Levkayı Kalesi'nin zindanları yerin 7 kat altındaydı. Buraya güneş girmez, umut girmez, sadece rutubet ve çürümüşlük kokusu sinerdi. Sungur, elleri ve ayakları paslı zincirlerle duvara mıhlanmış halde yarı baygın yatıyordu. Bedeni yaralar içindeydi. Omzundaki ok yarası iltihap kapmış, ateşi yükselmişti. Ancak Sungur'u ayakta tutan şey ne öfkesi ne de intikam arzusuydu. Göğsünde tenine yapışmış o kanlı ipek fular ve burnunda hala belli belirsiz duran Yasemin kokusuydu. Zindanın demir kapısı gıcırdayarak açıldı. İçeri General Manuel girdi. Elinde bir meşale, yüzünde tiksinir gibi bir ifade vardı. "Hala ölmedin mi Türk?" dedi Manuel, Sungur'un çenesini çizmesiyle yukarı kaldırarak. Sungur şişmiş gözlerini zorla açtı. "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz," diye hırladı. Sesi bir mezar taşının sürüklenmesi gibi boğuktu. Manuel güldü. "Senin kışın bitti. Yarın Tekfur Andronikos kızının düğününü ilan edecek ve sen de o düğünün eğlencesi olacaksın. Meydanda kelleni vurduğumda Eleni de seni izliyor olacak. O barbar kanının toprağa akışını görecek ki bir daha asla o surların ötesine bakmaya cüret etmesin." Sungur dişlerini sıktı, zincirleri zorladı ama nafileydi. "Ona dokunursan..." "Ona dokunmak mı?" Manuel kahkaha attı. "O benim karım olacak ve sen sadece unutulmuş bir ceset." Manuel çıktıktan sonra Sungur başını duvara yasladı. Gözünden bir damla yaş süzüldü ve yanağındaki kurumuş kana karıştı. Kendi ölümü umurunda değildi ama Eleni'nin o adamın elinde solup gidecek olması, işte bu 1000 kılıç darbesinden daha acıydı. Bölüm 7 Gelinlik yerine kefen. Yukarıda kalenin en yüksek kulesinde Eleni, dadısı Sofya ve hizmetçiler tarafından hazırlanıyordu. Odaya ağır bir sessizlik hakimdi. Kimse konuşmaya cesaret edemiyordu. Eleni aynadaki aksine baktı. Üzerine giydirilen inci ve altın işlemeli ağır Bizans gelinliği ona bir kefen gibi geliyordu. Yüzü kireç gibi bembeyazdı. Gözlerinin feri sönmüş, o yeşil denizler kurumuştu. "Kızım," dedi dadısı Sofya, pişmanlıkla titreyen bir sesle. "Böyle olsun istemedim, sadece senin iyiliğine." Elini yavaşça başını çevirdi. Dadısına öyle bir baktı ki yaşlı kadın olduğu yerde küçüldü. O bakışta nefret yoktu. Nefretten daha kötü bir şey, mutlak bir boşluk vardı. "Benim iyiliğim öldü Sofya," dedi fısıltıyla. "O nehir kenarında, o atın düştüğü yerde öldü." Kapı açıldı ve Tekfur Andronikos girdi. Kızına o ihtişamlı gelinliğin içinde görünce gururlandı ama gözlerindeki hüznü görmezden gelmeyi seçti. "Çok güzel oldun Eleni," dedi. "Manuel güçlü bir adam, seni koruyacak ve o barbar yarın her şey bitecek." Eleni babasına döndü. Sesi buz gibiydi. "Eğer onu öldürürseniz baba, eğer Sungur'un tek damla kanı daha dökülürse, yemin ederim bu gelinlikle kendimi surlardan atarım. Benim ölümümü mü kutlarsınız düğünümde?" Tekfur dona kaldı. Kızının gözlerindeki kararlılığı gördü. Blöf yapmadığını biliyordu. Sen ne dediğinin farkında mısın?" "Farkındayım," dedi Eleni. Elini gelinliğinin altına sakladığı küçük hançerin kabzasına götürdü. "Onu serbest bırakacaksın, gizlice, kimse görmeden. Obasına dönmesine izin vereceksin. Ancak o zaman bu lanet olası törene çıkarım." Tekfur çaresizdi. Bir yanda onuru, bir yanda biricik kızı.
General Manuel bunu asla kabul etmezdi ama kızını kaybetmeyi de göze alamazdı. "Tamam," dedi yalan söyleyerek. "Sürgün edeceğim, öldürmeyeceğim." Eleni babasının gözlerindeki yalanı gördü ama inanmak istiyordu. Başka çaresi yoktu. Bölüm 8. Düğün ve Kıyamet. Ertesi gün Levkayı Kalesi bayram yeri gibiydi ama hava kurşun gibi ağırdı. Çanlar çalıyor, davullar vuruluyordu. Kale meydanı tıklım tıklımdı. Eleni General Manuel'in kolunda kiliseye doğru yürüyordu. Adımları bir mahkumun dar ağacına gidişi gibiydi. Gözleri kalabalığın arasında, surların diplerinde bir umut arıyordu. Tam kilisenin kapısına geldiklerinde surların dışından gelen sesler çan seslerini bastırdı. Önce derin, gök gürültüsünü andıran bir ses duyuldu. Köz sesleri. Ardından naralar yükseldi. "Ya Allah, Bismillah!" Gökbörü obası gelmişti. Sungur'un sağ kolu Doğan, obanın tüm erlerini toplamış, beyini kurtarmak için ölüme yürüyordu. Türkmen atlıları kalenin açık unutulmuş ya da içeriden birinin, belki de vicdan azabı çeken Dadı Sofya'nın açtığı yan kapıdan içeri daldı. Meydan bir anda savaş yeri oldu. Bizans askerleri gafil avlanmıştı. Oklar havada uçuşuyor, kılıçlar çeliğe çarpıyordu. "Sungur Bey için, vurun kardeşlerim!" diye bağırıyordu Doğan. General Manuel, Eleni'yi kilisenin içine sokmaya çalışıyordu. "İçeri gir," diye bağırdı ama Eleni kargaşadan faydalanıp kolunu kurtardı. Gelinliğinin eteklerini topladı ve kalabalığın içine daldı. Nereye gittiğini biliyordu. Zindanlara. Bölüm 9. Kanlı Vuslat. O sırada zindan kapısında da kıyamet kopuyordu. Türk akıncıları zindan nöbetçilerini etkisiz hale getirmiş, kapıları kırmıştı. Doğan, Sungur'un hücresine daldı. "Beyim!" Sungur'un zincirlerini kırdılar. Sungur, bitkin olmasına rağmen kılıcını aldığı an gözlerindeki ateş yeniden parladı. "Eleni," dedi. "Eleni nerede?" "Meydanda beyim, savaş var, çıkmalıyız." "Onsuz gitmem." Sungur bir yaralı kurt gibi zindandan fırladı. Merdivenleri üçer üçer çıktı. Avluya çıktığında manzara korkunçtu. Her yer kan ve ceset doluydu. Ve onu gördü. Kilisenin önündeki mermer merdivenlerde bembeyaz gelinliği kana ve çamura bulanmış Eleni duruyordu. Kalabalığın ortasında birbirlerini buldular. Zaman bir kez daha durdu. Savaşın gürültüsü silindi. Sungur son gücüyle ona doğru koştu. Eleni de ona. Merdivenlerin ortasında buluştular. Sungur'un kanlı elleri Eleni'nin bembeyaz yüzünü kavradı. "Geldim," dedi nefes nefese. "Seni almaya geldim." Eleni ağlıyordu. "Geldin." Sungur'un göğsüne sarıldı. Tam o an kilisenin kapısında General Manuel belirdi. Elinde bir yay vardı ve okunu doğrudan Sungur'un sırtına nişanlamıştı. Mesafesi çok yakındı. Iskalama şansı yoktu. Eleni Manuel'i gördü. Sungur'u korumak için itip "Dikkat et!" diye bağıracak zamanı yoktu. Sungur'u korumak için kendini siper ederek onun önüne geçti ve sırtını Manuel'e döndü. Ama ok yaydan çıkmıştı bir kere. Vızıldayarak gelen ölüm Sungur'a değil, onu korumak için önüne atılan Eleni'nin sırtına saplandı. Beyaz gelinliğin sırtında kan kırmızı bir gül gibi açtı yara. Eleni sessizce Sungur'un kollarına yığıldı. Bölüm 10. Efsanenin doğuşu. Sungur'un ağzından çıkan feryat ne insan sesine benziyordu ne de hayvan. O ses dağları yerinden oynatacak, nehirleri tersine akıtacak kadar acı dolu bir yakarıştı. "Eleni! Hayır! Hayır!" Sungur Eleni'yi kucağına aldı. General Manuel ikinci oku atamadan Doğan'ın fırlattığı bir mızrakla göğsünden vurulup yere serildi. Savaş durdu. Türkler ve Rumlar o merdivenlerdeki manzarayı görünce ellerindeki kılıçları indirdiler. Bir yanda kucağında sevdiği kadınla yere çökmüş bir Türk beyi, diğer yanda can veren bir Bizans kızı. Eleni son nefesinde elini Sungur'un yanağına koydu. Gözlerindeki yeşil ışık son kez parladı. "Ağlama," diye fısıldadı. "Biz kavuştuk Sungur. Bak, sınırlar yok artık, duvarlar yok." Ve eli düştü. Sungur o an öldü aslında. Nefes alıyordu, kalbi atıyordu ama ruhu Eleni'nin son nefesiyle birlikte bedenini terk etmişti. Sungur Eleni'nin cansız bedenini bırakmadı.
Bizans askerleri ona yaklaşamadı. Tekfur Andronikos kızının cesedini gördüğünde dizlerinin üzerine çöküp ağladı ama Sungur'a dur diyemedi. Sungur Eleni'yi kucağına alıp atına bindi. Kimse ona engel olmadı. Ne bir ok atıldı ne bir mızrak kalktı. Omuzları çökmüş, dünyanın bütün yükünü sırtlanmış bu adam kalenin kapısından çıktı ve sislerin arasında kayboldu. Epilog. Asırlık hasret. Söylenenlere göre Sungur Bey, Eleni'yi ilk karşılaştıkları o nehir kenarındaki söğüt ağacının altına gömdü. Kendisi de obasına dönmedi. Beyliği bıraktı, kılıcını toprağa gömdü. O ağacın dibine küçük bir kulübe yaptı ve ölene kadar orada sevdiğinin mezarını bekledi. Ne konuştu ne güldü. Sadece rüzgarla fısıldaştı. Yıllar sonra Sungur Bey öldüğünde onu Eleni'nin yanına gömdüler. Efsane der ki o iki mezarın üzerinden iki fidan yeşerdi. Biri selvi, diğeri çınar. Bu iki ağaç büyüdü, göğe yükseldi ve dalları birbirine sarıldı. Öyle sıkı sarıldılar ki hangisi çınar hangisi selvi ayırt edilemez oldu. Ancak mezarların tam ortasından nereden geldiği belli olmayan kara bir çalı yani karaçalı bitti. Ne zaman iki ağacın dalları birbirine tam değecek olsa bu dikenli çalı araya girer, onları kanatır, ayırırdı. Anadolu halkı yüzyıllar boyunca bu hikayeyi anlattı. Çobanlar kavalında Sungur'un yasını üfledi, anneler beşiklerde Eleni'nin ninnisini söyledi. Derler ki Sakarya Nehri'nin o kıvrımında rüzgar hala Sungur'un feryadını taşır ve nehir Eleni'nin gözyaşları gibi yeşil akar. Kavuşamayanların, aşkları uğruna ölenlerin ve sınırları sevgileriyle silenlerin aziz hatırasına.